Herkese merhaba. Amerika'da Road Trip serimizin dördüncüsüyle tekrar karşınızdayız. Bu videodan itibaren ilk videomuzda kısaca değindiğimiz 11 rota ile ilgili daha detaylı bilgiler vermeye çalışacağız. O halde ilk rotamız olan East Coast, Doğu kıyısı rotamızla başlayalım. Amerika'nın road trip için en çok tercih edilen rotalarından biri olan Doğu kıyısı rotası bizim için çok özel. Çünkü 2017 yılının Aralık ayında Amerika'yı keşfetmeye ilk bu rotayla başladık. Biz bu seyahatimiz için kış mevsimini tercih etmiştik. Fakat aslında sonbahar mevsimi hem doğal güzellikler hem de sıcaklık farkı göz önünde bulundurulduğunda çok daha iyi bir tercih olacaktır. Her ne kadar bu rota New York'tan başlıyor olsa da biz sizi biraz daha yukarıdan yani Niagara'dan başlatmak istiyoruz. Zira Niagara'ya bu kadar yakınken bu olağanüstü güzelliği görmeden geçmeniz içimize sinmedi. Ayrıca New York eyaletinin kuzey kısmında görmeniz gereken iki doğa harikası daha var. Bunlardan ilki doğu kıyısının Grand Canyonu olarak anlatılan Letchworth State Park. İçi oldukça büyük olan parkta dilerseniz aracınızla gezebilir veya beğendiğiniz noktalarda durup yürüyüş yapabilirsiniz. Bu arada karşınıza çıkacak inanılmaz manzaraları da fotoğraflamayı unutmamak gerek. Direksiyonu biraz daha doğuya kıracak olursanız yine bizim nefesimizin kesildiği Watkins Glen'i görmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. New York eyaletinin çok bilinmeyen müthiş güzelliklerinden biri olan ve milyonlarca yılda oluşmuş bu güzel kanyon özellikle sonbaharda müthiş bir doğa ile sizi bekliyor olacak. Uzun bir parkur olduğu için rahat ayakkabılar giydiğinizden emin olun. Gelelim esas rotamıza. Rotamızın ilk başlangıcı Özgürlük Anıtı'ndan. Başlangıç noktası olan New York aslında başlı başına ayrı bir video konusu. Belki ilerleyen zamanlarda onun için de bir video hazırlarız. Ama hızlıca bir bakışla New York'ta Manhattan'ı gezmenizi özellikle Central Park, 5. Cadde, Brooklyn Köprüsü, Grand Central Station, Halk Kütüphanesi, Bryant Park ve Times Meydanı'nı görüp Hell's Kitchen'da bir yemek yemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelin güneye doğru uzun yolculuğumuza başlayalım. Güneye giden ilk yolumuz 95 nolu karayolu ile New Jersey'den yola çıkıyor. Yaklaşık 25 mil sonra okyanus kıyılarına yönelip okyanus havasını koklamaya başlıyorsunuz. Atlantic City'ye varana kadar pek çok sahil kasabasını, Pineland National Reserve ve tarihi Bernagat Feneri'ni ziyaret edebilirsiniz. Jersey kıyılarının ortalarında dünyaca ünlü Atlantic City'ye varıyoruz. Tarih boyunca inişler ve çıkışların yaşandığı bir şehir. Dünyanın en eski sahil önü tahta kaldırımının olduğu yerlerden biri. Monopoly oyununda cadde isimlerinin alındığı Atlantic City, Doğu yakasının kasino başkenti. Bu eğlence şehrinde kasinolar yılın 12 ayı açık. Havanın güzel olduğu mevsimlerde sahil önü yürüyüş yolunun keyfini sürebilir, denizde serinleyebilir, şehrin iç bölgelerini keşfedip yine şehrin içinde bulunan indirim mağazalarından alışveriş yapabilirsiniz. Atlantic City'den güneye doğru okyanus kenarından devam ediyoruz. Yol üzerinde bir başka sahil kenti Ocean City, Stone Harbor ve Wildwood gibi sahil kentlerini görebilirsiniz. Wildwood, New Jersey eyaletinin en büyük eğlence parkı ve doğu kıyısının en büyük dönme dolabına ev sahipliği yapıyor. Burası bazı dönemlerde karnaval kenti olarak da adlandırılıyor. Wildwood'un hemen ardından Cape May, New Jersey'deki son durağımız. Cape May, New Jersey eyaletinin en eski ve en huzurlu sahil kenti. Temelleri 1600'lü yılların başında atılmış olan bu şehirde birkaç saatinizi geçirip şehri keşfedebilirsiniz. Cape May'den feribota binerek bir başka eyalete, Delaware'e geçiyoruz. Feribot saatleri sezonluk olarak değişmekte. Yazları her 2 saatte, kışları ise 3 saatte bir hareket etmekte. Feribottan indiğimiz yer Lewes. Delaware, New Jersey'ye göre çok daha sessiz ve huzurlu. 1630'lu yıllarda Hollandalı Batı Hindistan şirketi tarafından temelleri atılan bu şehirde Hollanda mimarisinin örneklerini görmek mümkün. Lewes şehrinden tarihi bir nolu yola girerek güneye doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Otoyoldan yapacağınız 2,5 saatlik yolculuğun ardından belki de hayatınızın en ilginç su üstü ve su altı yolculuğunu yapacaksınız. Chesapeake Körfezi'ni yaklaşık 17 millik köprü ve su altı tüneli yolculuğu ile geçerek Körfez'in karşı tarafına Virginia Beach sahiline varıyorsunuz.
eyaletinin sınırına yakın olan Virginia Beach, kolonicilerin Virginia'ya ilk ayak bastıkları yer. Hatta bu isimle şehrin çok yakınında First Landing State Park bulunuyor. Ayrıca akvaryum ve Neptün heykeli görülebilecek diğer yerler. Sahilden Atlantik Bulvarı ve sonrasında Pasifik Bulvarı üzerinden güneye devam ederek şehrin sahil kısmını görmüş olacaksınız. Hemen komşu şehir Norfolk ise Birleşik Devletler Atlantik Filosu'nun evi. Norfolk'ta Chrysler Museum of Art ve General Douglas MacArthur anıtları ziyaret edilebilecek yerler. 168 nolu karayoluyla Norfolk'tan ayrılıp Kitty Hawk ve Wright kardeşlerle öne çıkan Kuzey Carolina'ya geçiyoruz. 1903 yılında ilk uçuş denemelerinin yapıldığı yerler ve Wright kardeşlerin anıtı burada. Kuzey Carolina boyunca sahilden yapacağınız seyahatte kimi küçük, kimi büyük, tarihi açıdan önemli pek çok yerden geçiyorsunuz. Roanoke Adası, Raleigh Kalesi, Hatterasburnu, bir zamanlar ürkütücü korsan Karasakala ev sahipliği yapmış Ocracoke ve Macon Kalesi'ni görüp Wilmington'a ulaşıyorsunuz. Wilmington diğer şehirlere kıyasla daha fazla tarihi binayı barındıran şehirlerden biri. Özellikle iç savaş zamanında ticaret limanı olarak önemi büyütmüş. Askeri tarihinin yanı sıra modern Amerikan şehirlerinin küçük bir yansıması gibi olan Wilmington'da pek çok kafe ve müzik mağazaları bulunuyor. Şehrin çok yakınında bulunan Korkuburnu hem koloni döneminden hem de iç savaş döneminden birçok batığa ev sahipliği yapıyor. Fisher Kalesi tarihi bölgesi burada gezebileceğiniz yerlerden. Wilmington'dan 17 nolu karayolunu takip ederek Güney Carolina'nın yıllık en fazla turist çeken noktalarından biri olan Myrtle Beach'e varıyoruz. Şehir, ismini bahar ve yaz aylarında pembe kırmızı çiçekler açan Mersin ağaçlarından alıyor. Millerce uzunluktaki sahilde birbirinden farklı onlarca sahil resortu var. Myrtle Beach'te Planet Hollywood, Hard Rock Cafe veya Margaritaville gibi temalı restoranlarda karnınızı doyurabilir veya birbirinden güzel deniz mahsulü restoranını da değerlendirebilirsiniz. Deniz mahsulleri için 10-12 mil güneyde bulunan balıkçı kasabası Murrells Inlet'i de düşünebilirsiniz. 17 nolu karayolunu takip ettiğinizde İspanyolların kıtada kurdukları ilk yerleşim yeri olan Georgetown'a varıyorsunuz. Koloni Amerikası'nın pirinç yetiştirme merkezi olan Georgetown'da pirinç müzesi bile var. Yine 17 nolu yol ile Charleston'a gelmeden Hampton Çiftlik Evi, Romaine Burnu Ulusal Vahşi Yaşam Barınağı ve Moultrie Kalesi'ni görebilirsiniz. Bir başka tarihi şehir Charleston, Güney Carolina'nın en kalabalık ikinci şehridir. İlgi çekici tarihi binalara sahip Charleston, tarihsel etnik gruplardan Fransız Protestanları, Katolik Akadyen ve Afro-Karayiplerin karışımı ve sıcaklığını yansıtıyor. Biraz daha güneyde ülkenin en çok tercih edilen tatil noktalarından biri olan Hilton Head Island bulunuyor. Ada, deluxe otelleri ve golf sahaları ile oldukça yoğun şekilde turist ağırlıyor. Hilton Head Island'ın biraz daha güneyinde Georgia eyaletinin güzel şehri Savannah yer alıyor. Fransız Le Monde gazetesi tarafından Kuzey Amerika'nın en güzel şehri olarak adlandırılan Savannah, 1733 yılında Georgia'daki ilk yerleşim olarak kurulmuş. Günümüzde hala neoklasik koloni dönemi yapılarını koruyor. Şehrin içinde Reynolds Meydanı, Wright Meydanı, Forsyth Parkı, nehir kıyısında eski pamuk fabrikaları eşliğinde Factors Walk'ta yürüyebilir veya Forrest Gump filminin ünlü otobüs durağı sahnelerinin çekildiği Chippewa Meydanı'nı görebilirsiniz. Georgia birçok film ve diziye ev sahipliği yapmış. Ünlü Walking Dead dizisi hala Georgia'da çekiliyor ve dizi setine önceden rezervasyonlu turlar düzenleniyor. 95 nolu otoyol ile biraz daha güneye iniyoruz ve Güneş Eyaleti Florida'ya giriş yapıyoruz. İspanyollardan 1821 yılında 5 milyon dolar karşılığı satın alınan Florida, en kuzeyinden en güneyindeki Key West'e kadar yaklaşık 600 mil. Kuzeyde Jacksonville'den giriş yapacağınız Florida'yı baştan aşağı A1A yolu ile geçiyoruz. Bu sahil yolu boyunca birbirinden güzel plajları ve şehirleri geçerken ilk görülmesi gereken yer San Agustin. 1513 yılında İspanyol kaşif Ponce de Leon'un Gençlik Çeşmesi'ni aramasının ardından 1565'te yerleşim kurulan sahil kentidir. Günümüzde hala eski yerleşimlerinin bazılarını koruyan şehir, en eski unvanını taşıyan çeşitli yapılara sahip.
Bunun yanında turistlerin oldukça ilgisini çeken Ripley's Believe It or Not müzesi de burada yer alıyor. Meraklıları için San Agustin şehir merkezine çok yakın bir konumda bir timsah çiftliği olduğunu da belirtelim. Biraz daha güneyde bulunan Daytona Beach, tahmin edeceğiniz gibi motor sporları, araba yarışları ve NASCAR ile ünlenmiş durumda. Yarışların olduğu dönemde daha da hareketlenen şehir, partileri ve gece kulüpleriyle göze çarpıyor. Bu sefer tam güneye inmek yerine güneybatıya doğru hareket ediyor ve Orlando'ya varıyoruz. Şüphesiz Orlando eğlencenin başkentlerinden bir tanesi. Güneye giden yol üzerinde birkaç gününüzü Orlando'yu keşfederek geçirebilirsiniz. Dünyaca ünlü turistik Disney World, Universal Studios, Legoland, SeaWorld, Gatorland ve Madame Tussauds'u ziyaret edebilir, şehrin hemen içindeki outlet merkezinden alışveriş yapabilir, bizim de ziyaret edip hayran kaldığımız Fernhammock Springs veya Blue Springs State Park gibi doğa harikalarını keşfedebilir veya Meksika Körfezi sahilinde deniz kabuğu avına çıkabilirsiniz. Binlerce gölden oluşan Orlando bölgesinde size uygun bir ilgi alanı ve eğlence bulacağınızdan eminiz. Orlando'da yeteri kadar vakit geçirip güneye devam etmeden evvel önceden rezervasyon yapıp uzun kuyruklardan kurtularak NASA Cape Canaveral Kennedy Uzay Merkezi'ni ziyaret etmelisiniz. İnsanlığın uzay macerasını başından sonuna kadar görüp inceleyebileceğiniz Kennedy Uzay Merkezi için bir gününüzü ayırmanız gerekecek. Özel bir ilginiz bulunuyorsa, merkezin internet sayfasından roket fırlatma takvimini inceleyebilir ve ziyaretinizi bu tarihe göre ayarlayabilirsiniz. Miami'ye kadar yol boyunca birbirinden güzel sahil ve plajlar sizi bekliyor olacak. Palm Bay, Vero Beach, West Palm Beach, Boca Raton, Fort Lauderdale bunlardan başlıcaları. Ama unutmayın, Florida'ya giriş yaptıktan sonra en güneye kadar sahil takip eden A1A yolunu kullanıyoruz. Bu yüzden Orlando-Miami arasını tek seferde veya bir günde geçmek yerine ilginizi çeken sahil kentlerinden birinde kalarak 1-2 günde geçmeniz hem çevreyi keşfinizde hem de Florida'nın keyfine varmanıza yardımcı olacak. Miami ise diğer birçok şehir gibi keşfedilmeyi bekleyen bir vaha. Miami'nin geçmişten gelen bazı kötü şöhretleri bugünlerde pek yok. Bir zamanlar uyuşturucu kartellerinin Amerika'daki üslerinden biri olan Miami, bugün de geçmişte olduğu gibi turistlerin uğrak yerlerinden. Miami için 3-4 gün ayırmanız bizce yeterli olacaktır. Dünyaca ünlü Miami Beach bölgesi elbette zaman geçirip okyanusun keyfini çıkaracağınız bir bölge. Kuzey, orta ve güney plajları da keşfetmeniz gereken bölgeler arasında. Miami Beach bölgesinde Lincoln Caddesi oldukça popüler bir alışveriş noktası. Miami ana karası ile Miami Beach arasında kalan Jungle Island ziyaret edip vakit geçirebileceğiniz bir diğer nokta. Sokak sanatlarına düşkünseniz Wynwood bölgesi tam size göre. Sokak sanatçılarının bölgenin duvarlarına yaptıkları resim ve çalışmalar birer sanat eseri. Venedik Havuzu ve Domino Park da diğer ilgi çekici noktalar. Bizim Miami'de en sevdiğimiz noktalardan bir diğeri ise Little Havana. Bu mahallede Küba havasını fazlasıyla alabiliyorsunuz. Gündüz saatlerinde keşfetmenizi önerdiğimiz bu bölgede Küba mutfağından yiyecek ve içecekleri tadabilir, ilgi duyuyorsanız pro dükkanlarını ziyaret edebilirsiniz. Miami'ye kadar gelmişken Everglazes'i görmeden olmaz. Bataklıkları keşfetmek için günlük turlar düzenleniyor. Eşsiz bitki örtüsü, hayvanları ve timsahları ile Everglades, bir gününüzü dolu dolu değerlendirebileceğiniz bir alternatif. Miami'den Key West'e kalan yolumuzun uzunluğu yaklaşık 160 mil. Yolun yaklaşık 100 millik bir kısmı irili ufaklı ada ve adacıkların birbirine köprü sistemleriyle bağlandığı, belki de görebileceğiniz en güzel yollardan biri. Yol üstünde durabileceğiniz, fotoğraf molası verebileceğiniz pek çok yer mevcut. Yolunuzun üzerinde yer alan Key Largo, dalış yapmayı sevenler için muhteşem bir durak. John Pennekamp Coral Reef State Park, Isla Morada, Long Key State Park ve Bahia Honda görebileceğiniz diğer noktalar. Ve son durağımız Key West.
Key West'te Küba'ya Amerikana karasından daha yakınız. Anarşist ruhunu hala koruyan Key West, zamanında korsanlar tarafından kurulmuş. Ünlü yazar Hemingway'in evi görebileceğiniz ilk noktalardan biri. Mallory Meydanı, Amerika'nın en güney ucu, görülmesi gereken diğer noktalar. Evleri, yapıları, bahçeleri, bar ve restoranları ve plajları ile Key West, birkaç günü geçirmek, dinlenmek ve eğlenmek için doğru bir tercih olacaktır. Belki de söylenene göre gün batımı sırasında Meksika Körfezi üzerinde oluşan yeşil parlamayı da görme şansınız olur. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aslında daha anlatılacak çok şey var ama bundan sonrasını size bırakıyoruz. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz her şeyi videomuzun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı ve sonraki videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza üye olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.